Şöyle bir düşünmeni istiyorum. Gece olmuş, yatağa uzanmışsın. Yani fiziksel olarak gün bitmiş. Bedenin artık yorgunluktan sızlıyor ama zihnin o karanlık odada hala tam gaz çalışmaya devam ediyor. Evet, o bitmek bilmeyen mesai. Aynen öyle. Yüzüne vuran o soluk mavi ışık var ya, elinde akıllı telefon, bir yandan yarının hava durumuna bakıyorsun, diğer parmağınla borsadaki veya kriptodaki son duruma kaydırıyorsun. Sonra gelen e-postaları, mesajları kontrol ediyorsun. Sosyal medyada işte kim neyi beğenmiş, kim nerede ne yapmış. Yani sadece kendi hayatını da değil, başkalarının hayatlarını, kendi imajını, yarınki o kritik toplantıyı, hafta sonu planını, dünyadaki krizleri falan her şeyi aynı anda bir ekrandan yönetmeye çalışıyorsun. Ya da en azından haberdar olmaya çalışıyorsun. Ve bunun sonucunda gelen o ağırlık. Kesinlikle. Sonra o kemiklerine kadar işleyen o derin ağır yorgunluğu hissediyorsun işte. Hani 10 saat uyusan bile geçmeyecekmiş gibi duran ruhsal bir tükenmişlik bu. Modern insanın en tanıdık tablosu bu ne yazık ki. Yani bu sadece basit bir yoğunluk veya zaman yönetimi meselesi değil. Aslında zihinsel bir altyapı çöküşü yaşıyoruz. Zihinsel çöküş derken, Yani bizler her şeyi görünür kılmayı, kategorize etmeyi ve işte verilerle güvende tutmayı çok seviyoruz. Psikolojide biz bu duruma kontrol yanılsaması diyoruz. kontrol yanılsaması, illusion of control dedikleri şeye. Aynen öyle. Zihnin yeterince veri toplarsa belirsizliği ortadan kaldırabileceğine ve geleceği yönetebileceğine dair o bitmek bilmeyen nafile inancı bu. Çünkü insan zihni belirsizliği direkt bir tehdit olarak algılar. Hı hı. Fakat burada asıl büyüleyici olan kısım ne biliyor musun? Modern bilimin bugün ulaştığı bu teşhisi, yüzyıllar önce yaşamış tasavvuf ehlinin o derin sufi bilgeliğinin çoktan yapmış olması. Onlar bu yorgunluğu sadece teşhis etmekle kalmamışlar, mekanizmasını da çözmüşler. Vay canına. O zaman bugünkü derin yolculuğumuzun rotası belli oldu diyebiliriz. Bugün yüzyıllar öncesinin bilgeliğiyle bugünün o ekranlara kilitlenmiş kontrol hastası modern zihni arasında sağlam bir köprü kuracağız. Çok da ihtiyaç olan bir köprü. Kesinlikle. Yani dinleyen herkesin kendi iç dünyasından bir parça bulacağı kaynaklarımıza bakarak şu temel mekanizmayı çözeceğiz. Neden her şeyi güvende tutmaya çalışmak bizi bu kadar tüketiyor? İçinde bulunduğumuz bu sürekli tetikte olma hali bize ne yapıyor? Ve belki de en önemlisi bu görünmez yükü omuzlarımızdan nasıl indirebiliriz? Bu yüzleşilmesi gereken ilk ve en büyük adım aslında. Belirtiler ortada yani. Kronik kaygı, kas gerginliği, anksiyete, uyku bozuklukları hepsi var. Hepsi var, evet. Ama kökenine, o karanlık odaya inmemiz lazım. Neden bu kadar sıkı tutunuyoruz? Zihnimiz neden bu kontrol mekanizmasını adeta bir kalkan gibi kullanıyor? Ya şimdi eğer kendimden yola çıkarsam veya bugün bizi dinleyen, işini gücünü yetiştirmeye çalışan herhangi biri adına konuşursam, biz bu kontrol halini aslında bir sorumluluk bilinci olarak etiketliyoruz. Hı hı. Çok mantıklı bir kılıf. Yani hatta bu bir hayatta kalma içgüdüsü gibi bir şey. Sanki ben o planlamayı yapmazsam, yapılacaklar listesini saniye saniye takip etmezsem, ipleri bir an bile gevşetirsem, bütün hayatım, kariyerim, ailem tepetaklak olacakmış gibi bir his var içimde. Çok tanıdık bir his. Değil mi? Yani eğer ben yapmazsam kim yapacak diyoruz. Bu sadece işini ciddiye alan sorumlu bir yetişkin olmak değil mi ya? Nasıl bir hastalık olabilir ki bu? İşte sorumluluk almakla o kontrol illüzyonuna kapılmak arasındaki ince çizgiyi tam da burada kaçırıyoruz genelde. Kaynaklarımızı incelediğimizde bu durumun basit bir sorumluluk duygusu olmadığını çok net görüyoruz. Ne peki altında yatan? Altında çok daha derin ve karanlık iki temel dinamik çalışıyor. Birincisi, senin de az önce işaret ettiğin o evrimsel hayatta kalma güdüsünün yarattığı korku. Korku mu? Evet, kaybetme korkusu, reddedilme korkusu, yetersiz görünme korkusu. Korku, beynin amigdala bölgesini sürekli uyararak zihni bitmeyen bir tehdit taraması modunda tutar. Sanki her an bir kriz patlak verecekmiş gibi zihnin seni sahte bir güvenlik kozada tutmaya zorluyor. Yani her veriyi kontrol etmek, o kaplanın sana saldırmayacağından emin olmaya çalışmak gibi bir şey. Aynen öyle.
Anlıyorum. Yani o e-postayı gece yarısı kontrol ederken aslında rasyonel bir iş falan yapmıyorum. Arka planda çalışan o eğer bu mesaja hemen dönmezsem başarısız olurum, dışlanırım, hayatta kalamam diyen çok ilkel bir korkuyu yatıştırmaya çalışıyorum. Ve işin kötüsü sen bu korkuyu asla tamamen yatıştıramazsın. Çünkü hep ama hep yeni bir e-posta gelecektir. Bitmez o. Doğru, bitmiyor. Fakat kaynaklarımızın, özellikle de o tasavvufi metinlerin parmak bastığı ikinci bir kök sebep var ki bak bu korkudan çok daha sinsi ve bununla yüzleşmesi inanın çok daha zordur. Nedir o sinsi olan şey? Buna tasavvufta ince kibir adı veriliyor. İnce kibir mi? Ya itiraf etmeliyim ki bu kelime yan yana gelince biraz rahatsız edici duyuluyor. Yani her şeyi kontrol etmeye çalışmam, endişeli olmam falan beni kibirli mi yapıyor? Evet, kelime biraz ağır geliyor başta. Yani çoğu insan kendini sadece kaygılı ve stresli sanır. Egosu şişkin bir narsist olduğumuzu düşünmüyoruz sonuçta o e-postayı açarken. Ya bu tepkin inan çok doğal. Çünkü bahsettiğimiz şey öyle bağıra çağıra ben en iyisiyim, herkes bana boyun eğsin diyen o kaba saba bir kibir değil. Ha, farklı bir şey. Tabii farklı. İnce kibir, bilinç altında yatan o sessiz derinden işleyen şu inançtır. Ben olmazsam bu iş yürümez. Oo, bu çok sertmiş. Evet, her şeyin en iyisini ben planlarım. Eğer benim elimden geçmezse o iş kesin batar inancı. Zihninin sana, evrenin veya en azından senin o kendi küçük dünyanızın merkezinde senin olduğunu fısıldamasıdır aslında. Yani dünyayı ben döndürüyorum hissi. Tasavvuf geleneği bunu nefsin yani egonun en kurnaz tuzaklarından biri olarak görür. Kendimize sormamız gereken asıl zor soru şu: gerçekten bu dünyadaki her şey, her süreç, her detay senin o yorgun ellerinden mi geçmek zorunda? Yani güneşin doğması için senin alarmı kurman mı gerekiyor diyorsun. Aynen öyle diyorum. Bu gerçekten ağır bir yüzleşme. Yani ben olmazsam işler batar derken aslında ne kadar da merkezcil, kendimizi her şeyin ekseni sandığımız, devasa bir illüzyonun içinde debelendiğimizi gösteriyor bu. Sorumluluk maskesi takmış koca bir ego tatmini bu aslında. Çok doğru. Peki, diyelim ki teşhisi koyduk. Bu bitmek bilmeyen kontrol ihtiyacının kökünde amigdalanın korkusu ve içimizdeki o ince kibir yatıyor dedik. Mantıken bunun reçetesi teslimiyet olmalı ama işte tam bu noktada modern dünyanın pratik gerçekliğiyle çok büyük bir çatışma yaşıyoruz bence. Nasıl bir çatışmadan bahsediyoruz tam olarak? Ya şöyle ki, bugün kurumsal bir şirkette çalışırken veya kendi işini kurmaya uğraşırken birilerine teslim ol, kontrolü bırak falan dediğinde bu kulağa korkunç bir sorumsuzluk gibi geliyor. Tabii modern kulaklara öyle geliyor. Yani her şeyi boş vermek, tembellik yapmak, kaderciliğe sığınmak gibi algılanıyor. Ne bileyim, projeyi son teslim tarihinde bitirmeyeyim, faturaları ödemeyeyim, çocukların okul taksidini unutayım, evren bir şekilde halleder mi diyeceğim? Yani yan gelip yatmak. Evet, teslimiyetin bu yanlış anlaşılan versiyonu modern dünyada nasıl hayatta kalsın ki? Aç kalırız yani. Bu itiraz meselenin kalbini oluşturuyor biliyor musun? Tasavvuftaki o tevekkül kavramının en çok çarpıtıldığı ve yanlış anlaşıldığı yer tam da burasıdır zaten. Nasıl yani, pasif bir şey değil mi tevekkül? Asla. Tevekkül asla pasif bir bırakış, böyle bir köşeye çekilip bekleme hali falan değildir. Tam tersine çok aktif, son derece dinamik bir güven eylemidir. Kaynaklarımızda Hazreti Peygamber'in çok çarpıcı ve net bir örneği var bununla ilgili. Nedir o? Çölün ortasında öylece başıboş bırakıyor ve diyor ki ben Allah'a tevekkül ettim, o deveye bir ey olmaz. Modern insanın teslimiyetten anladığı tam olarak bu işte. Evet ama Peygamberimiz ona o meşhur ve muazzam cevabı veriyor. Önce deveni bağla, sonra tevekkül et. Önce deveni bağla, yani rasyonel olanı yap, eylemime geç. Tedbirini almaktan kaçma, sebepleri atlama demek bu. Sorumluluklarını sonuna kadar yerine getir. Kesinlikle doğru. Hasan-ı Basri'nin tevekkül için koyduğu prensiplere baktığımızda da tam olarak bunu görürüz. Elinden geleni sonuna kadar yaparsın, sebeplere yapışırsın. Ancak işte psikolojik kırılma noktası şurasıdır, sebeplere tapmazsın. Sebeplere tapmamak. Evet. Sonuca kramp girmiş gibi tutunmayı bırakırsın.
Bunu modern psikolojiyle eşleştirdiğimizde işler inanılmaz bir netlik kazanıyor aslında. Özellikle 1950'lerde Julian Rotter'ın geliştirdiği kontrol odağı, yani locus of control teorisine bakmamız lazım burada. Bu teori bahsettiğimiz o yorgunluk ve teslimiyet arasındaki dengeyi nasıl açıklıyor peki? Şöyle, Rotter insanları ikiye ayırıyor. İçsel kontrol odağına sahip olanlar, başlarına gelen her şeyin yalnızca kendi eylemlerinin sonucu olduğuna inanırlar. Bu bizim kontrolcü kitle. Aynen. Bu insanlar çok çalışkandır, çok da başarılıdırlar. Ama az önce bahsettiğimiz o tükenmişlik sendromunu, o ince kibri en yoğun yaşayan grup da işte bu gruptur. Çünkü her başarısızlık onların bizzat kişisel suçudur. İnanılmaz yorucu bir hayat tarzı. Peki diğer grup? Dışsal kontrol odağına sahip olanlar ise başlarına gelen her şeyi şansa, kadere, dış güçlere falan bağlarlar. Onlar da kurban psikolojisine girerler, eylemsiz kalırlar. Yani deveyi bağlamayan sahabi gibi. İşte tasavvufun tevekkül tanımı, bu iki psikolojik uçurumun arasındaki o mucizevi orta yol o zaman. Aynen öyle. Yani içsel kontrol odağının o yıpratıcı kibrinden ve dışsal kontrol odağının o tembel, kurban psikolojisinden bir kaçış yolu. Deveyi bağlamak içsel kontrol, sonucu bırakmak ise bir nevi dışsal bir güven hali. Çok güzel özetledin. Şöyle düşüneyim, o zaman toplantıya en iyi şekilde hazırlanacağım, bütün o verileri analiz edeceğim, sunumumu mükemmel yapacağım. Ama toplantının sonunda o projeye alıp alamayacağımın sadece ve sadece benim kontrolümde olmadığını da kabul edeceğim. Kendi eylemimden sorumluyum. Evrenin veya patronun bana vereceği tepkiden değil. Evet ve bu bizi modern klinik psikolojinin en güçlü araçlarından biri olan kabul ve kararlılık terapisine, yani ACT'ye getiriyor. ACT mi? Nasıl bağlanıyor bu konuya? ACT, kişiye düşüncelerini değiştirmeyi falan öğretmez. Düşünceleriyle kurduğu ilişkiyi değiştirmeyi öğretir. Zihnin sana sürekli bu projeyi alamazsan her şey biter dediğinde, ACT sana bu düşünceyle arana bir mesafe koymayı öğretir. Biz buna bilişsel ayrışma, cognitive diffusion diyoruz. Bir dakika, araya girmek istiyorum. Yani zihnimin ürettiği korkudan kopmak gibi bir şey mi bu? Şöyle ki, şu an zihnim her şeyin biteceğine dair bir düşünce üretiyor dersin kendine. O düşüncenin bizzat kendisi olmadığını fark edersin. Bu, tasavvuftaki benlik gözlemine inanılmaz benzer bir pratiktir. Bilişsel ayrışma, yani zihnin o panik halinden bir adım geriye çıkmak. Ya biliyor musun, bütün bunları düşünürken aklıma benim hep yürüme eylemi geliyor nedense. Yürümek mi? Nasıl yani? Ya çok basit bir refleks. Yürüyoruz işte her gün ama fiziksel olarak yürümenin mekaniğine şöyle bir baktığında insanın bir adım atabilmesi için bir ayağını yerden kesmesi, o vücut ağırlığını kısacık bir anda olsa boşluğa bırakması, yani o güvende olduğu denge anını kasıtlı olarak bozması gerekiyor. Evet, düşme riski alıyor yani. Kesinlikle. Sürekli iki ayağımız yere sağlam basarak ilerleyemeyiz ki. Havada asılı kaldığımız, o düşmeyi göze aldığımız, kontrolü yer çekimine bıraktığımız kısacık anlar var ya aslında, yürümenin ta kendisi o işte. Kontrolü bırakmadan bir milim bile ilerleyemezsin hayatta. Bu analoji gerçekten meselenin kalbine dokunuyor. Çünkü güvende kalmak adına sürekli iki ayağını yere basarsan felç olmuş gibi yerinde sayarsın, adım atamazsın. Sufilerin o havada asılı kalma cesaretini nasıl bulduklarına bakarsak, burada İmam Gazali'nin o nefs, yani benlik katmanları çıkar karşımıza. O katmanlar nasıl çalışıyor bizim zihnimizde? Gazali, İnsan psikolojisini muazzam bir şekilde haritalandırır. Senin zihninde sürekli her şey benim istediğim gibi olsun, hiç risk almayıp kontrol daima bende olsun diye tutturan sese nefsi emmare der o. Yani bizim o sürekli tehdit arayan, amigdala güdümlü, korku dolu kontrolcümüz bu. Ta kendisi, bu sürekli has peşinde koşan ve acıdan köşe bucak kaçan, etrafında hep egemenlik kurmaya çalışan o ilkel benliğimizdir. Gazali, İnsanın bu hali gözlemleyip kendini eleştirmeye, ya ben ne yapıyorum demeye başladığı aşamaya nefsi levvame der. Bir nevi uyanış gibi. Evet, ama asıl varılmak istenen nokta, hani seni o dengeyi boşluğa bırakıp yürümeye başladığın yer var ya, orası nefsi mutmainnedir. Mutmainne, tatmin olmakla alakalı sanırım. Aynı frekanstadır. Mevlana'nın ney, yani o kamış metaforudur. Ney, evet. Ya o içliği büyüleyici sesi çıkaran enstrüman var ya, nasıl bir bağlantı kuruyor Mevlana onunla? Mevlana, insanın manevi yolculuğunu
bir kamışın ney olma serüvenine benzetir. Bir kamışın o ilahi, o insanda yankılanan müziği çıkarabilmesi için önce bataklıktaki köklerinden, o alıştığı güvenli toprağından bir kere kesilmesi gerekir. Can acıtıcı bir süreç. Ama bu yetmez. En acı verici kısım içinin tamamen oyulup boşaltılmasıdır. Kamış, kendi içindeki o doluluktan, o eski bağlarından, kendi sandığı şeylerden arınmadan bir enstrümana dönüşemez. İçi dolu bir kamıştan o ses çıkmaz diyorsun. Çıkmaz tabii. Tasavvuftaki ölmeden önce ölünüz felsefesinin kalbi işte budur. Bahsedilen şey fiziksel bir ölüm falan değildir. O kontrolcü egonun her şeyi ben biliyorum, ben yapmalıyım diyen o ince kibrin, o dolu benliğin içinin boşaltılmasıdır. Vay canına. Ancak için boşaldığında kendi nefesini değil, evrenin nefesini geçiren o harika kanala dönüşebilirsin. Bu harika bir imge gerçekten. Zihnimizdeki o bitmek bilmeyen kontrol listelerini, geleceğe dair beklentileri, ego dolu planları boşaltmalıyız ki içimizden rüzgar geçebilsin, rüzgar sesi çıkarabilelim. Çok doğru. Fakat burada sonra çok gerçekçi bir itirazım olacak. Tamam, asırlar öncesinden bu felsefeyi biliyoruz. Kamışın boşalması gerektiğini, devenin bağlanıp sonucun bırakılması gerektiğini teorik olarak mantıken çok iyi anlıyoruz. Ama bugün bu dijital çağda neden bu kadar zorlanıyoruz bunu yapmakta? Çünkü sistem aksine diretiyor. Aynen öyle. Düşünüyorum da sanki tüm modern kültür, etrafımızdaki her şey bu kontrol tutkusunu, o amigdalayı sürekli beslemek üzere tasarlanmış gibi. Ya eskiden insanlar karşılaştıklarında birbirlerine böyle gözlerinin içine bakarak nasılsın, halin nicedir falan diye sorardı. Bugün buluştuğumuzda ilk duyduğumuz soru ne? Ne yapıyorsun? Ne iş var? Evet, ne yapıyorsun, projeler nasıl, ne ürettin, nereye gidiyorsun? Sürekli bir meşguliyet övgüsü, bir verimlilik fetişizmi var sanki üstümüzde. Sanki ne kadar meşgulsek, hayatın kontrolünün o kadar bizde olduğunu hem dünyaya hem de kendimize kanıtlıyoruz. Meşguliyet, modern insanın statü sembolü oldu resmen. Ve işin trajik yanı ne biliyor musun? Bu meşguliyet bizi içten içe yiyip çürütüyor. Akıllı telefonlarımızdaki o doom scrolling dediğimiz, hani sürekli kötü haber kaydırma veya sosyal medyayı takıntı haline getirme hali var ya, o da tam olarak bunun bir uzantısı işte. Sürekli veri yiyoruz. Evet, bilinç dışımız ne kadar çok bilgi toplarsam o kadar az sürprizle karşılaşırım, yanılgısına düşüyor. Belirsizliği adeta emmeye çalışıyoruz o ekranlardan. Oysa tasavvufta murakabe diye çok kıymetli bir pratik vardır. İç gözlem demektir bu. İç gözlem. Yani dışarıdaki o bitmek bilmeyen veri akışını izlemek yerine dönüp kendi içine bakmak gibi. Kesinlikle. Modern insan dünyada, siyasette, ne bileyim ekonomide ne olduğunu böyle saniye saniye takip ederken kendi içinde o ruhunda kopan fırtınalara tamamen kör kalıyor. Sufiler dışarıya değil, içeriye bakmayı, nefsin ve kalbin anlık hallerini izlemeyi öğütler hep. Kendini çek etmek yani. Aynen. Benim içimde şu an hangi rüzgarlar esiyor? Bu korku gerçekten bana mı ait yoksa dışarıdan mı bulaştı diye sorabilmek. Bak, kaynaklarımızda beni hep derinden sarsan o eski hikayeyi hatırlamanın bence tam sırası geldi. İpek Tüccarı ve Derviş'in hikayesi. Lütfen. Ben bu hikayeleri gerçek hayatla bağdaştırmayı çok seviyorum. Dinleyelim. Asırlar önce çok zengin, böyle sürekli kafilelerini, mallarının durumunu, uzak şehirlerdeki piyasa fiyatlarını takip eden, hani bugünün tam bir Wall Street borsacısı gibi bir ipek tüccarı varmış. Sürekli ekrana bakan adamın eski versiyonu. Ta kendisi. Adam her sabah hesaplarla uyanıyor, her akşam yatağa yeni stratejiler ve risk analizleriyle falan giriyormuş. Gözleri sürekli kan çanağı, yüzü hep gergin, senin o ilk başta anlattığın sahnedeki gibi. Bir gün yaşlı bir derviş onun bu yorgun tükenmiş halini görmüş ve "Evlat, neden bu kadar yorgunsun?" diye sormuş adama. Ne cevap vermiş tüccar? Tüccar hemen savunmaya geçmiş. "Ben yorgun değilim ki, ben başarılıyım. Bak her şeyi milimi milimine planlıyorum ve her şeyi tam da planladığım gibi gidiyor," demiş büyük bir gururla. İnce kibir sahnede. Evet, derviş de ona hafifçe tebessüm etmiş ve o can alıcı soruyu sormuş. "Seni bu kadar tüketen zaten bu illüzyon değil mi? Her şeyin senin planladığın için öyle gittiğine inanıyorsun sen.
Peki ya sen olmasaydın, sen hiç var olmasaydın, sence rüzgar yine de esmez miydi? Vay canına, sen olmasaydın rüzgar yine de esmez miydi? Ya insanın yüzüne, o kibrine inen inanılmaz bir tokat bu. İnsanın evrendeki küçücük yerini hatırlatan çok şefkatli bir tokat diyelim buna. Buna paralel bir denizci metaforu da vardır hatta. O nasıldır? Bir denizci, okyanusun tam ortasındayken rüzgarın ne zaman, hangi yönden, ne şiddetli eseceğini asla ama asla kontrol edemez, değil mi? Edemez, imkansız. Onun kontrol edebildiği tek bir şey vardır. Yelkeni doğru açmak, o halatları sağlam bağlamak ve dümeni sıkıca tutmak. Sen yelkeni açarsın, hazırlığını yaparsın ama rüzgarı sen üretemezsin ki. Üfleyerek gemi gitmez yani. Gitmez. Oysa modern performans kültürü bize sürekli rüzgarı da sen yaratmalısın. O fırtınayı sen durdurmalısın. Her şey senin elinde diyor. Psikiyatride kronik kaygının en büyük panzehri belirsizliğe tolerans yeteneğini geliştirmektir derler. Yani sonuçların ne olacağını bilmesem de o masada, o projede, okyanusta korkmadan oturabilme kapasitesi. Rüzgarın kaynağının ben olmadığımı, kontrolün bende olmadığını kabul etmek. Tam olarak bu işte. Belirsizliğe tolerans, tasavvuftaki ben bilmesem de o biliyor, büyük bir düzen var ve ben sadece onun küçücük bir parçasıyım güveninden doğar. Zihni, o sürekli felaket senaryoları yazan hesaplama döngüsünden çekip çıkarıp rüzgarı yaratıcısına bırakma halidir. Tamam, felsefeyi harika anlıyorum. Yani rüzgara benim veremeyeceğime, sadece yelkini açabileceğimi mantıken de kabul ediyorum. O ince kibirden sıyrılmak, ne gibi içimi boşaltmak falan, o dervişin bahsettiği rüzgara güvenmek falan kulağa çok romantik, çok doğru geliyor. Ama bir aması var gibi. Ama burada durup kendime, sana ve bizi dinleyen herkese şunu da sormak zorundayım. Ney ve güvercin metaforları falan çok şiirsel, evet. Ama yarın sabah saat 8'de o alarm çaldığında, bilgisayarı açtığımızda o e-postalar böyle yağmur gibi yağmaya başlayacak. Maalesef başlayacak. Kredi kartı ekstreleri gelecek, yöneticiler bizden o raporları acil isteyecek. Biz ney olup içimizi boşalttığımızda o raporlar kendi kendine yazmıyor yani. Haklısın. Bu teslimiyet bir kurumsal şirketin yapılacaklar listesiyle temas ettiğinde nasıl hayatta kalacak? Ya pratik, somut olarak bizim ne yapmamız lazım? Bu çok harika ve inan çok haklı bir meydan okuma. Çünkü felsefe ve metaforlar eğer pazartesi sabahı o trafikte işe yaramıyorsa sadece birer entelektüel eğlence olarak kalır, uçup gider. Aynen öyle. Kaynaklarımız bize bugünün modern koşturmacasına doğrudan entegre edebileceğimiz 3 çok net ve bak nörolojik olarak da kanıtlanmış pratik yöntem sunuyor. Süper. Yani ben yarın sabah bilgisayar başına oturduğumda atacağım ilk somut adım ne olmalı? Aslında sabah değil, akşam başlıyoruz. İlk adım günün sonunda yapacağın günlük muhasebe pratiği. Tasavvuf geleneğinde kişinin her gün kendi iç dünyasını böyle hesaba çekmesi temeldir. Biz bunu modern hayata şöyle uyarlıyoruz. Her akşam yastığa başını koyduğunda o karanlık tavana bakarken kendine şu acımasızca dürüst 2 soruyu soracaksın. Neymiş o sorular? 1. Bugün tamamen benim kontrolüm dışında olan, asla değiştiremeyeceğim kaç şeye enerjimi, zihnimi ve o kıymetli nefesimi harcadım? Ve ikincisi, bugün başıma gelmesinden korktuğum o dev felaket senaryolarının kaçı gerçekten başıma geldi? Bu muhasebeyi sadece bir hafta yaparsan, enerjinin %80'ini hiç var olmamış hayaletlerle savaşarak harcadığını çok net göreceksin. Bu çok çarpıcı gerçekten. Yani insan bazen fiziksel olarak hiçbir şey yapmasa bile sadece o kafasında kurduğu savunma diyalogları, o felaket senaryoları yüzünden akşam eve enkaz gibi dönüyor zaten. İkinci pratikse zikir ve anda kalma çalışması. Zikir mi? Zikir deyince akla başka şeyler geliyor. Evet, zikir kelimesi modern insana sadece dini, böyle mekanik bir tekrar gibi gelebilir. Ama mekanizmasına nörolojik olarak baktığımızda bambaşka bir şey görürüz. Nörolojik mi? Nasıl yani? Mesele sadece mekanik bir tekrar değildir. Zihni, o sürekli hesap yapan, işte geçmişin pişmanlığıyla geleceğin kaygısı arasında sürekli mekik dokuyan halinden koparıp tam şimdiye çapalamaktır.
Nörobilim bugün bu tür tekrarlayan odaklanma pratiklerinin beynimizdeki DMN yani Default Mode Network dediğimiz varsayılan ağ aktivitesini çok ciddi düşürdüğünü kanıtlıyor. Diyemen dedin, o nedir tam olarak? DMN, biz boş kaldığımızda zihnimizin kendi kendine o felaket senaryoları ürettiği, hani sürekli geçmişi geviş getirdiği ağdır. Odaklanma pratikleri bu amigdalayı sakinleştirip mantık yürüten o ön beyni, prefrontal korteksi devreye sokar. Ha, yani nefesimize odaklandığımızda veya zihni tek bir kelimeyle şimdiye çapaladığımızda beynin o sürekli tehlike var, aslan geliyor diyen alarm sistemine fiziksel olarak dur, güvendesin, buradasın, şu andasın sinyali gönderiyoruz. Tam olarak bunu yapıyorsun, evet. Ve son olarak bırakmak meditasyonu. ACT terapisindeki o bilişsel ayrışmanın bedenlenmiş halidir bu. Bunu masamda otururken yapabilir miyim mesela? Tabii ki. Gün içinde çok bunaldığında şunu yap, zihninde böyle tutkuyla kontrol etmeye çalıştığın o konuyu gözünün önüne getir. O e-postayı, beklediğin terfiyi veya birinin senin hakkındaki düşüncesini. Tamam, getirdim. Ona zihnen ne kadar sıkı tutunduğunu, bu tutunmanın senin omuzlarında, boynunda ve midende yarattığı o kasılmayı, o gerilimi hisset önce ve sonra tıpkı elindeki çok ağır bir taşı, böyle fiziki bir nesneyi yere bırakır gibi o düşünceyi bilinçli olarak yere bıraktığını, ondan elini çektiğini imgele. Taşı yere bırakmak. O an bedeninin nasıl gevşediğini, nefesinin nasıl aniden derinleştiğini gözlemle. Bu, tevekkülü sadece entelektüel bir fikir olmaktan çıkarıp bedensel bir gerçekliğe, bir hisse dönüştürür. Ya bütün bu kaynaklardan, o asırlık bilgelikten ve modern nörolojiden benim dünyama yansıyan, süzülen çok net bir gerçek var farkındaysan. Dünya, biz onu zorla döndürmeye çalışmasak da bir şekilde dönmeye devam ediyor. Aynen öyle. Biz her şeyi omuzlamadığımızda evren falan çökmüyor. Yükü yere bırakmak, o sahte kontrol illüzyonundan, bahsettiğin o ince kibirden uyanmak, belki de hayatta ilk kez ciğerlerimizin o tam kapasitesiyle gerçekten derin bir nefes almaktır bence. Ne güzel özetledin. Bak, Mevlana'nın bu konuda çok çarpıcı iki imgesi vardır. İlki, kafesteki güvercindir. Güvercin mi? Zihin, kafese alışmış bir güvercin gibidir der. Bazen o kafesin kapısı ardına kadar açık olsa bile, güvercin sırf o alışkanlıktan, o belirsizlikten korktuğu için, o sahte güvenlik hissinden ötürü uçmaz, çıkmaz dışarı. Kendi kafesinde esir yani. Evet. İkincisi ise mumdur. Mumun o güzel, o aydınlatıcı ışığı saçabilmesi için önce o katı formundan vazgeçmesi, erimesi, şeklini tamamen kaybetmesi gerekir. Erimeden ışık veremezsin. Vay canına, kapısı açık olduğu halde uçmayan güvercin ve ışık vermek için erimeyi, yok olmayı göze alan mum. Gerçekten insanın zihnine kazınan metaforlar bunlar. Öyle. Ve biliyor musun, bugün tüm bu konuştuklarımıza tamamen farklı yeni bir açıdan bakarsak, işin çok daha provokatif bir boyutu var aslında. Nasıl bir boyutu? Biz bugün hani akıllı telefonlarımızla, algoritmalarla, yapay zekayla her şeyi tahmin edilebilir, risksiz kılmaya çalışıyoruz, değil mi? Uygulamalar ne yiyeceğimizi, ne izleyeceğimizi, kime aşık olacağımızı bile bizim yerimize tahmin edip o belirsizliği sıfıra indirmeyi vaat ediyor bize. Bize kusursuz bir kontrol illüzyonu satıyorlar sürekli. Evet, her şey data, her şey tahmin edilebilir. Ama asıl korkutucu olan şu, biz ekranlar üzerinden hayatı kontrol ettiğimizi sanırken, aslında o algoritmalar tarafından kontrol edilen, öngörülebilir veri paketlerine dönüşüyoruz sadece. Belirsizliği yok eden bu devasa dijital kafes, aslında bizi en temel insani özgürlüğümüzden, o bilinmezlikten koparıyor. Bu inanılmaz bir bakış açısı. Yani sistemin bizi böyle tahmin edilebilir, kontrol edilebilir varlıklar haline getirmeye çalıştığı bu dijital çağda, bilmemeyi kabul etmek, belirsizliğe kucak açmak ve o yükü yere bırakmak aslında sadece psikolojik bir rahatlama falan değil o zaman. Hayır, asla değil. Her şeyin ölçüldüğü, öngörüldüğü ve yönlendirildiği böyle bir çağda tevekkül etmek, yani rüzgarın gücüne teslim olup sonucu elden bırakabilmek, modern insanın yapabileceği en büyük, en radikal isyan hareketidir. Bu isyan hepimize lazım bence.
Dinleyen herkesin, sen, ben, hepimizin bugün rüzgarın kendi hayatlarında esmesine izin vermesi adına, böyle omuzlarında sıkı sıkıya tuttukları o sahte yükleri usulca yere bırakabilmesini diliyorum. Belirsizliğin içindeki o tuhaf huzuru bulmanız dileğiyle bir sonraki derin incelememizde görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Rüzgarınız bol olsun.